Şimdi adam ne diyor? Adam hoca olmuş, vakıf kurmuş. Şimdi vakfında bütün millet işte pazar günleri, şu günleri, bu günleri hadis dersine gidiyor, sohbete gidiyor. Adam çıktı yapmış da bilgisayar çıktısıyla altına imza da yok, bir şey de yok, öyle rastgele. Ne diyor? Bizim kitap, sünnet ve cemaat kayıtlarından başka hiçbir üst kimliğe ihtiyacımız yok. Ne demek yok? Çok ihtiyacımız var. Kitap, sünnet dediği nedir? Kur'an ve hadislerdir. Cemaat dediği nedir? Ehli sünnet vel cemaat değil. Bak dikkat edin. Cemaat diyor. Şurada ehli sünnet vel cemaat dememesi kendini boşta bırakıyor, açıkta bırakıyor. Kimse beni bağlayamaz demek istiyor. Kitap, sünnet ve cemaattan başka isme ihtiyacı yokmuş. Ne demek? Ehli sünnet vel cemaat kimliğinin altına girmeye ihtiyacım var. Şarttır. Ondan sonra ehli sünnette ya maturidi ya eş'ari ikisinden birine mutlaka bağlı olman şarttır. Aksi takdirde sen çelişkili inançlara düşersin. Neye inanacağını şaşırırsın. Ondan sonra fıkıhta 4 mezhepten birine uymak şarttır. Hem nasıl şarttır? Mezhepsizlik, dinsizliğin, imansızlığın köprüsüdür. Oradan oraya atlarsın, geçersin, haberin de olmaz. 4 mezhepten ayrı bir şey var mı? 4 fıkıh mezhebi üzere müteahhirin uleması icma etmiştir. Bütün alimler bu 4 mezhebi işletmişlerdir. Bunun dışında diğer mezhepler inkıraza uğramıştır. Hak mezhepler var idiyse de bunlar Evza'i gibi, işte Süfyan Uyeyne gibi, Süfyan Sevri gibi zatların mezhepleri var idiyse de onların vefatından sonra talebeleri ve etrafları tarafından işletilmemişlerdir. Zaten onların farklı görüşleri de illa 4 mezhebin birinin içinde yer almıştır. Bu itibarla onlar tükenmiştir ve son devrin bütün alimleri, son devrin derken son devir şimdiki değil. Ta o zaman ilk 3 asırdan sonra sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in asırlarından sonra gelen alimler bu 4 mezhebin dışında hiçbir mezhep, hiçbir görüşle amel etmemişlerdir. Bu da bir icma teşkil ediyor. Bu alimlerin icması da mülzimdir. Ne demek? Herkesi bağlar. 4 mezhebin dışına çıktı mı bir adam ehli sünnetten çıkmıştır. Fıkıhta 4 mezhepten çıkarsa, itikatta da 2 mezhepten, Maturidi Eş'ariden çıkarsa anla ki bu adam yolunu kaybetmiştir. Hak yoldan ayrılmıştır bu. Bunun başka bir izahı yok. Yok ben Kur'an'dan, sünnetten, cemaattan başka beni bir kimlik bağlamaz. Ne demek bağlamaz ya? Sen sarı çizmeli Mehmet Ağa mısın? Sen kendi kendine Kur'an'dan, sünnetten, ayet hadisten fetva çıkaracak adam mısın? Sen ne demek istiyorsun? Bu zamanda böyle bir adam olabilir mi? Yani mümkün müdür? Kaç yüz senedir de böyle bir adam yok. Bugün İmam-ı Rabbani bile 4 mezhebi, Hanefi mezhebine bağlıdır. İtikatta Maturididir, öbüründe Hanefidir. Hangi veliyi alsan? Diyelim Mevlana Halid Nakşi silsilesinin en büyüklerindendir. İşte diyelim itikatta Eş'aridir, diyelim fıkıhta Şafii'dir mesela. Bütün evliya ulema, allame-i cihan olsa en büyük alimler nedir? Mutlaka itikatta bir yere bağlıdır. Fıkıhta bir yere bağlıdır. Bütün bunlar da ehl-i sünnet içerisindedirler. Tabi ehl-i sünnet dışında da, dışına çıkmış adamlar da var. Konumuz onlar değil. Demek ki sen peygambere ben uyarım, hadisleri alırım, kaynaklar önümde, elimde, oralardan istifade ederim. Bir de internet çıktı şimdi. Yok mektebeler çıktı. Şamileydi, gayri şamileydi. Ondan sonra açarım bakarım, kelime yazarım. Oradan hadisi bulurum. Onunla göre amel ederim. Var mı öyle bir şey ya? Sen tamamen dinsizliği savunuyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ehl-i sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde sünnete uyabilirsin. Yoksa uyulmaz. Kendi kafana göre iş yapıyorsun. Ve zâlike, bu da nasıl olur? Bir tashîl-i itikâdi evvelâ. İlk iş, inancı tahsiye edeceksin. Yani benim inancım doğru mudur, değil midir? Nelere inanıyorum, nasıl inanıyorum? Nasıl inanmam gerekiyor? Buna riayet edeceksin.